Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak sütlü kahve kullandım. Desenlerim içinde turuncu ve kahverengi olmak üzere iki farklı ipim mevcut. İplerimi kenara koydum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Hanımlar, yanları bu şekilde dolamalı, kalp detaylı, çok güzel, çok hoş bir model yaptım. Benim bu dolama yaptığım yerleri sizler düz örgü tekniği uygulayarak da yapabilirsiniz. Modelde bir değişme olmaz. Aynı model kurulmuş olur. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, model bu şekilde, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizin şu kenar bölümlerinde, şu yanlarında misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için kenar bölümlerinde de şöyle açık uçlu yedek şişler kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Daha büyük yapmak isteyenler şu yan bölümü uzatabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de yan kenarlarını azaltabilir. Örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlıyoruz kahve ipimiz ile 13 ilmek olarak. 13 ilmeğimi atacağım öncelikle. Şu 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, şimdi arka yüzdeyiz gördüğünüz gibi. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördükten sonra geri döndüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Artık ön yüzde artırma yapacağım. İlk artırmaları şöyle yapıyorum. Bakın, kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi ördüm. Ardından en son ördüğüm ilmeğin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Bakın, artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Burada bakın, sondan ikinci ilmeğimin altına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Aynı şekilde artırmaları yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Bakın, artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın, burada da sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Şimdi 17 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm burada. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık bu şeklimizin ana zeminini oluşturacağız. Artırmalar devam edecek ama artırma yeri değişecek. Şöyle ki, öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bu kalpli dolama yerlerimiz için 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen kalplerimizin, bakın, hemen sonunda ve hemen şurada önünde bir ilmek daha tersimiz var. 5 düz ilmekten sonra hemen bir ilmek ters örüyorum. Buraya ters ilmekten hemen sonra artırma yapıyorum. Artık artırmalar burada yapılacak. Bir ilmek artırma yaptım. Tam bu orta bölüme bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan hemen diğer tarafa geçeceğiz. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir tane ters ördüm. Kalpli desenim için 5 ilmek düz örüyorum. 2,
3, 4, 5. Yanına bir ilmek ters ördükten sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. İlk modelimizin zeminini bu şekilde ön yüzde oluşturduk. Geri döndüm. Arka yüzde hanımlar ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Kalpli desenimin 5 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Artırma yaptığımız ilmekler arka yüzde ters örülüyor hanımlar. Ön yüzde artırma yapmıştık. Buraya artırma yaptığımı ters ördüm. Ortadaki bir ilmeği de ters ördüm. Diğer artırma yaptığımı da ters ördüm. Bu şekilde tam bu orta bölümden bahsediyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Kalp desenim için 5 ilmek tersimiz var burada. Yanında tekrar bir ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi de en son düz ördüm. Evet hanımlar, zeminimizi oluşturduk. Şimdi bu dolamalı desenimize başlayacağız. Ben dolama yaptım ama dediğim gibi sizler düz örgü tekniği de uygulayabilirsiniz. Hanımlar, ben bu kalp desenlerim için 2 tane turuncu, 2 tane de kahve ipimden bu şekilde kestim. Ortalama 1-1,5 metre kadar böyle 4 tane ipim var. Şimdi desene başlıyoruz. Artırmalar yine devam edecek. Önce kenar ilmeğimi aldım. Yandaki bir tersimi örüyorum. Burada 5 ilmek düzüm vardı. İlk ikisini ördüm. Şimdi ilk desenimize başlayacağım. Şöyle turuncu ipimin birini alıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, burada bakın söylüyorum. Normal düz örgü tekniği olarak buraya ben bir ilmeğe dolama yapacağım. Düz örgü örmek isteyenler düz örgü tekniği. Bakın şuraya bir tane turuncu örecekler. Yanına devamında 2 kahve diye devam edecekler. Ama ben dolama tekniği yaptım. Şöyle yapacağız. Benim dolama yaptığım ilmekleri siz düz örgü yapacaksınız hanımlar. Dolama yapmakta zorlanan hanımlar olabiliyor. Tam bu ortadaki bir ilmeğime bakın. İpimin ucunu şöyle ters tarafta arkada bıraktım. Bu ilmeğimin etrafında turuncu ipimi 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi kahve ipimle örüyorum. Yanındaki 2 düz ilmeğimi de ördüm. Kalbimiz 5 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ilk sırası bu şekilde. Yanındaki bir tersimi ördükten sonra hemen buraya artırmamı yapıyorum. Aradaki bu 3 ilmeğim vardı. Bunu düz ördüm. Bakın buradaki ters ilmeğime kadar geldim. Hemen bu kenara da şöyle artırmamı yaptım. Ters ilmeğimi örüyorum. Buraya 2 ilmek düz ördükten sonra tam bu ortadaki ilmeğe hanımlar şöyle ikinci turuncu ipimi ekleyeceğim. İp boyları kısa olduğu için böyle çekince ucu geliyor. Dolaşma olmuyor. Buraya da yine ilmeğimin etrafında turuncu ipimi şöyle 2 kez dolandırıyorum. Arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanındaki 2 düz ilmeğimi de örüyorum. Bir tersim var ve en sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düzümü örüyorum. Şimdi hanımlar bakın burada 5 tane ters ilmek var. Dolama, arka yüzde de dolama yapacağız. Bu ilk ilmeğimi ters ördükten sonra tekrar turuncuyu alıyorum. Burada hanımlar normal örgü tekniği yapanlar şöyle çaprazlamasına ipi alacaklar. Buraya 3 ilmek şöyle ters örecekler. Bakın gösteriyorum özellikle. Böyle 3 ilmek ters örecekler modelin ikinci sırasında. Fakat ben dolama yaptığım için şöyle turuncumu alıyorum. İlmeğimin etrafında bakın aradan çıkarttım. Şöyle 2 kez dolandırdım. Dolamam devam ettiği için ipim bakın şu tarafta karşıda ön yüzde bekliyor. Ön taraf burası. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzde olduğum için ters ördüm. Şimdi ikinci ilmeğime yapacağım. Şöyle ilmeğimin etrafında ipimi şöyle 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üçüncü ilmeğime yapıyorum. Şöyle bir kere 2 kez dolandırdım. Artık dolama yapacak ilmek yok. Bu yüzden turuncumu arka yüze alıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir ilmek ters ördükten sonra bir düzüm var. Bu aralardaki ilmekler ters örülüyor artırdıklarımız. Ve aradaki ilmekler bakın artırdığımı tekrar ters ördüm. Hemen burada bir düz ilmeğim var. Diğer taraftaki kalbi yapacağız. Buraya bir ters ördükten sonra bakın. Tekrar 3 ilmeğe dolamamı yapıyorum. Kalbimizin arka yüzde ikinci sırası. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Ve üçüncü dolamam. Şu turuncuyu kendime doğru aldım.
Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanında da bir ilmek tersim var. Bakın bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de en son düz örüyorum. Ben kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, şimdi geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tersimi örüyorum. Ardından bir tersten sonra burada 5 ilmek vardı. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şöyle turuncumu alıyorum. Bakın şu birinci dolamam. İpim ön yüzde çünkü dolama yapacağım ilmekler devam ediyor. Dolama yaptığım ilmekleri kahve ipimle örüyorum. Şu ikinci dolamam. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Şu üçüncü ilmek dolamam. Normal örgü örenler 5 ilmek turuncu örüyorlar buraya hanımlar. Hiçbir fark yok. Aynı işlem. Şu da 5. dolamam. Artık turuncumu arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanında bir tersim var. Artırma yapmayı unutmuyorum. 27 ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Hemen diğer taraftaki ters ilmeğe kadar geldim. Burada da yine artırmamı yapıyorum. Yanında bir ters ilmeğim var. Tekrar burada da 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5. Turuncuyu arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 tane ilmeğimiz olmuş. 27 olana kadar artırmalar devam edecek. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz ördüm. Ardından tekrar ipimi arkaya doğru aldım. Şimdi 5 ilmeğe tekrar arka yüzde dolama yapacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. Dolama devam ediyor. İpim ön yüzde bekliyor. Bakın karşıda. Bu defa arka yüzde dolama yaptığımız ilmekleri ters örüyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Ve sonuncu yani 5. ilmeğim. Artık dolama yapacak ilmek kalmadı. İpimi arkada bıraktım. Kahve ipimi alıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanında bir düz ilmeğim var. Yine artırma yaptığımız ilmekler dahil bu aradaki ilmekleri ters örüyoruz. Arka yüzde. Yine artırma yaptığımı ters ördüm. Bir düzüm var. Tekrardan şöyle kahve ipimi aldım. Pardon, turuncu ipimi aldım. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şu 1 2 3 4 ve 5. Böylece arka yüzde kalp desenimizin 4. sırasını yapmış olduk. Dolama yaptığım ilmeği ters ördükten sonra bir düz ilmeğim var ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi hanımlar tekrar ön yüzde kalp desenimizde 5. ve sonuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Artırmamı yapıyorum hanımlar. Pardon, bir ilmek ters ördüm kenardan sonra. Hemen turuncumu alıyorum. Şimdi 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şimdi turuncumu arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tam ortaya bir ilmek normal düz ördükten sonra tekrar 2 ilmeğe daha dolamamı yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. İpimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanında bir tane tersim var. Bakın ilk kalbimizi oluşturduk. Şimdi hanımlar artırmamı hemen yapıyorum. Aradaki ilmeklerim düz. Tekrardan hemen artırmamı yapıyorum. Hemen yanında bir ters ilmeğim var. İkinci kalbimi de yapacağım. Dolama yapıyorum hanımlar şöyle. Şu bir dolama diğer kalple aynı yapılıyor. Şu ikinci ilmek dolamam. Turuncumu arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeği ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Tekrar 2 ilmeğe dolama yapacağım.
Şu 1 ve 2. Turuncu arkada kaldı. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında bir tersim var ve sonuncu ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz ördüm. 5 sıradan oluşan kalbimizi bitirdik hanımlar. Şimdi tekrar ilmekleri sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 ilmek olmuş. Ön yüzde son kez artırma yapacağız. 27 olacak. Şimdi kalbimiz bitti. Kalp ön yüzde bitiyor. Arka yüzde bir sıra ilmekleri normal gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ilmek ters. Kalbimin 5 ilmeğini ters örüyorum. Kalp aralarında böyle bir sıra var. Arka yüzde örüyoruz. Ön yüzde tekrar yeni kalplerimizi yapıyoruz. Bir düzüm var. Artırdığımız ilmekler dahil aradaki ilmeklerimiz ters örülüyor. Tekrardan bir ilmek düzüm var. Aradaki 5 ilmeğimi yine ters örüyorum. Hemen yanında bir düzüm var ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın yine ön yüzdeyiz. Son kez artırmalarımızı yapacağız. İkinci kalplerimizi de kahve ipimizle yapacağım hanımlar. Şöyle. Kahve iplerim de burada beklesin. İlk kalp nasıl yapıldıysa ikinciler de aynı şekilde yapılıyor. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters örüyorum. Şimdi ikinci kalbin birinci sırasında. İlk kalp ile dediğim gibi aynı, hiçbir fark yok. Bakın 2 ilmek ördükten sonra tam ortadaki bir ilmeğimi bu defa kahve ipim ile dolamamı yapıyorum. Düz örgü örenler yine düz örmeye devam edecekler. Şöyle düz örgü tekniği kullanacaklar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek tersten sonra son kez artırmamı yaptım bu sağ kenarımızda. Aradaki ilmeklerim düz örülüyor. Bakın diğer terse kadar geldim. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm. Yanına 2 düz ördükten sonra bakın tam ortaya bu ikinci kahve kalbimi de kuracağım hemen. Şöyle kahve ipimin ucu arkada. Bu şekilde hanımlar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında 2 ilmek daha var. Bunu da örüyorum. Bir ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Artık 27 ilmek oldu hanımlar. Orta kısımlarda artık artırma yapmayacağız. 27 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde de yine birlikte yapalım. Kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenardan sonra bir düz ilmeğim var. İlk kalp ile aynı şekilde bir ters ördükten sonra tekrar bakın kahve ipimi alıyorum. Şöyle yapıyorum. 3 ilmeğe dolama yapacağım hanımlar. Turuncu kalplerle aynı. Hiçbir fark yok. Aynı işlem tekrar ediyor. 3 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu 2 ve bir ilmek daha yapacağım. 3. Bu 3. ilmeğim. Hemen yanına bir ters ördüm. Bir ilmek düzüm var. Şimdi burada devam edeceğim hanımlar. Aradaki ilmeklerim ters örülecek. Dediğim gibi artık 27 ilmek ile devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın artırdığımı da yine ters ördüm. Hemen yanında bir düz var. Buraya bir ters ördükten sonra bu taraftaki kahve ipim ile dolamalı kalplerime devam ediyorum. Şu birinci dolamam. 2 ve 3. dolamam. Kahveyi artık arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi yine ters örüyorum. Yanında bir tersim var. Bir düz ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Kalbin ikinci sırasını yaptık. Ön yüzdeyiz. Şimdi kalbin 3. sırasını yapacağız. Dediğim gibi artırma yok. Arka yüzde yine devam edeceğiz. Bu şekilde 5 sıradan oluşan kalbimiz ön yüzde bitiyor. Arka yüzde ilmekleri, kalpli olan ilmekleri normal ters ördükten sonra ön yüzde bir diğer renge geçerek 3. kalbi oluşturuyoruz hanımlar. Bu şekilde ilk kalbimizi yaptık. İkinciyi başlattık. Bu patiğimizin ön bölümünde hanımlar
6 tane kalp yaptım. Bakın ön bölüme, şu üst bölüme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane kalp yaptım. En son kalbimiz 5 sıradan oluşuyordu. 6. kalbimizin 5. sırasını ön yüzde ördüm hanımlar. Sonrasında arka yüzde aralarda haroşa yapacağız. Bunu yine kafanız karışmasın, birlikte yapalım. Bu bölüme toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalbimizi yapalım. 6. kalbin 5. sırası, son sırası ön yüzde bitsin. Tekrar arka yüze geçince tam da o bölümde buluşalım hanımlar. Birlikte devam edelim. Evet hanımlar, buraya toplamda 6 tane kalp modelimi yaptım. 6. modelin en son 5. sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Model arasında bir sıra örecektik. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanında bir ilmek düzüm var. Kalbimin 5 ilmeğini arka yüzde ters olarak örüyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu defa şu aralardaki ilmeklerimi de düz öreceğim hanımlar. Haroşa düşmesini istiyoruz çünkü. Ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimi bakın düz ördüm. Haroşa düşüyor ön yüze. Bu şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Hemen burada bir ilmek düzümüz var kalbimizin yanında. Bunu bir düz ördüm. Kalbimin 5 ilmeğini ters örüyorum. Yanında bir ilmek düzüm var ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. 7. kalbimizi başlatacağız. Ön yüzdeyiz yine. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Hemen 2 ilmek düz ördükten sonra bu defa turuncuya geldi. Turuncu ipimi alıyorum. Hemen kalbimizi başlatıyoruz hanımlar. 7. kalbimizin ilk sırası. Bir ilmeğe dolama yapıyorum. Yandaki kalp desenleri devam edecek hanımlar. Model bitene kadar. Dolamadan sonra 2 düz ördüm, bir ters. Şimdi aradaki ilmeklerimi yine haroşa, yani düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde. Hemen kalbimin yanındaki ters ilmeğime geldim. Bunu da ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Buraya da yine turuncu ipim ile kalbimi yapacağım. Şöyle. Bu tam ortaya bir tane dolama koyuyorum. Bir ilmek. Dolama yaptığım ilmeği ördüm. Yanındaki 2 ilmeği de örüyorum. Bir ters ve yanında bir ilmek düzüm var. Kenar ilmeği. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde bilek kesimini yapacağız hanımlar. Yandaki kalp desenimiz devam edecek. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanında bir düzümü örüyorum. Bir tersimi ördükten sonra yine kalbin 2. sırasını yapmaya devam ediyorum burada. Şöyle 3 ilmeğe dolama yapacağım. Kalbimiz aynı şekil yapılıyor. Normal örgü örenler arkada 3 ilmek ters örecekler normal. Ben buraya 3 ilmeğime dolamamı yapıyorum. Bu şekilde. Şu 3. ilmeğim. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek daha ters örüyorum. Bir tane düzüm var. Bakalım kenarda kaç ilmek oldu? 3, 6, 7, 8. Bir ilmek daha normal ördüm. 9. 9 ilmek ördüm. Şimdi 27 ilmeğimiz vardı. 9 ilmeği ördük. Tam bilek kısmından 9 ilmek keseceğim hanımlar. İkişer ikişer topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kestim. 9 ilmek ördüm. 9 ilmek kestim. Burada da 9 ilmek kalıyor. Kalan ilmekleri de öreceğiz. Şişimdeki ilmeğim duruyor. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Yanında bir tersim var. Yine bu tarafa da hanımlar kalbimizi devam ettiriyoruz. Dolamamı yapıyorum 3 ilmeğe. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. Turuncumu arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında bir tersim var. Bir düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi önce patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız hanımlar. Sol taraftaki 9 ilmeğimiz bekleyecek şimdilik. Biz öncelikle bu sağ tarafta modelimizi yapacağız. Şimdi bu 9 ilmek ile yanımızı örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Kalbimin 3. sırası. Şöyle. Buraya hanımlar 5 ilmeğe dolama yapacağız. 3. sıramızda. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. Kalp şekli devam ediyor. Aynı şekil. Şu 4. Şu da 5.
Turuncumu yine arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanında bir ilmek tersim var. Kenar ilmeğimi de normal düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra yanında bir ilmek düzüm var. Şöyle bir düzümü ördüm. Kalbimizde 4. sıramız. Yine 5 ilmeğe arka yüzde dolama yapacağız. Gördüğünüz üzere kalp şeklimiz aynı şekil devam ediyor. Şöyle ilmeğim kaçıyor, bir yakalayayım. Şu ikinci dolamam. 3 4 ve 5. Turuncumu artık arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bir düz ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzde kalbimizin 5. ve sonuncu sırası. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Ardından tekrar kalbimin 5. sırasını yapacağım. 2 ilmek dolama. Şu 1. Şu 2. Turuncumu arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Ardından tekrar 2 ilmek dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Ve yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanında bir tersim var. Kenar ilmeğimi normal düz ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Modelimizi bitirdik. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düzüm var. Kalbimin 5 ilmeğini arka yüzde ters öreceğim. Ön yüzde bir diğer kalbimize geçeceğiz. Yanında bir düzüm var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi buraya 3, 6, 7 kalbimiz oldu. 8. kalbimizi başlatacağız. Artırmaları yapacağız hanımlar. Kenarlarda şu bölümler. Öncelikle ön yüzdeyim. Kenardan sonra bir tersim var. 2 düz ördükten sonra bu defa diğer kalbimi başlatacağım. Kahve ipim ile artırmalarda başlayacak hanımlar. Hemen bir ilmek dolamamı yaptım. Dolama ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek daha düz örüyorum. Buraya bir tersimi ördüm. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına, şuraya. Bakın şu. Buraya girerek buradan aldığım ilmeği de örüyorum. Bakın burada bir artırma yapmış olduk. Kalan ilmeğimi de normal düz ördüm. Artırma yaptığımız ilmekleri haroşa olarak örmeye devam edeceğiz hanımlar. 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek haroşamı düz örüyorum. Hemen yanında bir düzüm var. Kalbimin yanındaki düz ilmek. Bir ters ördükten sonra yine kalp modelimizi aynı şekil yapıyoruz hanımlar. Kalbin arka yüzde 2. sırası. 3 ilmek dolama. 8. sıranın modelin kalbimizin ilk sırasını yaparken artırmaya başladık. 10 ilmeğimiz oldu şu an şişimizde. Evet, dolamalarımı yaptım. Ters örüyorum ilmeğimi. Yanında bir tersim ve son 2 ilmeğimi düz ördüm. Geri döndüm. Kalbimde 3. sıra artırmalara yine devam edeceğiz. Kenardan sonra bir tersimi ördüm. Şimdi de 5 ilmek dolama yapacağım hanımlar. 1 2 şu 3. ilmeğim, şöyle yarım almışız, bunu düzeltelim. Şu 3. ilmeğim, 4. ve 5. 5 ilmek dolamamı yaptıktan sonra dolama yaptığım ilmeği ördüm. Bir ters ilmeğim var. Son bir kalana kadar örüyoruz. Bakın, yanındaki ilmeği de ördükten sonra öndeki ilmeğimin şu kısmına bakın girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğim yine düz örülüyor. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemi 15 ilmek olana kadar devam ediyor. Kenardan sonra 2. 3. ilmeğimi haroşa ördüm. Yanında bir düzüm var. Modelimizde hanımlar şu anda 4. sıramızı yapıyoruz kalbimizde. Bu şekilde bakın 5 ilmeğe dolama yapacağım. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Ön yüzde son bir ilmek kalana kadar örüyoruz bilek kenarında. Öyle size tarif ettiğim gibi artırmalarımızı yapıyoruz. Şu 4. dolama ilmeğim. Şu da 5. Kalp modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Son 2 ilmeğimi düz ördüm.
Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenardan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hanımlar, kalbimizde son sıra. 2 ilmek dolama. 1, 2. İlmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. İkinci ilmeğime de yine aynı şekilde dolamamı yaptım. Araya bir ilmek düz ördükten sonra yine tekrar 2 ilmek dolamamı yapıyorum hanımlar. Şu 1, şu da 2. İlmeğimi ördüm. Yanında bir ilmek tersim var. Yine son bir kalana kadar örüyorum. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Burada bakın 4, 3 daha 7, 10, 12 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde kalp yapmayacağız. Ön yüzde tekrar turuncu kalbe devam edeceğiz ve artırmaları yapacağız. 15 ilmek olana kadar hanımlar artırmalarımızı bu şekilde yapalım, gelelim. Evet hanımlar, bu bölümde toplamda 15 adet ilmeğim oldu. Artık 15 ilmek ile örmeye devam edeceğim. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık bakın artırma yapmayacağız. 15 ilmek ile kenarımızı örmeye devam edeceğiz. Yanlardaki haroşa örülüyor. Hemen yanında bir düzüm var. Burada hanımlar en son kalbimizi bitirmiştik. Arka yüzde kalbimin 5 ilmeğini ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz. Şimdi ön yüzde tekrardan hanımlar bir diğer kalbimizi kurmaya başlayacağız kahve ipimiz ile. Ardından diğer kalbimizi bu şekilde yapacağız ve kesinlikle artırma yapmayacağız. 15 ilmek olarak devam edeceğiz. Patiğimizin şu kenarına hanımlar, şu bölüme toplamda 11 adet kalp yaptım. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kalp yaptım. Şimdi bu bölüme toplamda hanımlar 11 adet kalbimizi yapalım, tamamlayalım, gelelim. Ardından patiğimizin diğer kenarına geçeceğiz. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar böyle bir modeli kalpten sonra birkaç sıra daha iki diş daha haroşa yapabilir. Ya da daha küçük yapmak isteyenler varsa da buraya 11 değil de 10 kalp yapabilir. Artık tamamen sizin yapmak istediğiniz ölçüye göre şu yandaki kalp sayısı değişiklik gösterir. Şimdi patiğimizin bu kenarını tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin kenarını tamamladım. 11. kalbimi yaptım ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde tekrar kalp yapmayacağım artık. İlmeklerimi keseceğim. Daha büyük yapmak isteyenler şuraya 2 diş haroşa daha yapabilir. Dediğim gibi daha küçük yapmak isteyenler buraya bir kalp eksik de örebilir. Ölçüyü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi keseceğim. Çok sıkı değil, biraz gevşek bir kesim yapacağım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimi kesiyorum. Tamamı kesilecek. Sonra patiğimizin diğer kenarını yapacağız. Sol kenarını, sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Bu şekilde hepsini kesiyorum. Bu renk iplerimin uçlarını da arkaya düğümledim, gizledim hanımlar, bu şekilde. Hemen 2 tane de zincir atacağım kenarımıza, açılmasın diye. Sıkı bir zincir attım, ipimi kesiyorum. Evet, hemen sol kenardan başlayacağız. Şu iç bölümden. Buradaki kalbimize devam edeceğiz. Hanımlar, burada bakın 3, 6, 7. modeli yapmıştık. Bu 7. modelimize ön yüzde bu şekilde devam edeceğiz. 8. modelin ilk sırasını yaparken artırmalarımızı yapacağız. Bakın ipimi şuradan ekliyorum. Bir ilmek ördüm. Hemen kalbimin yanında bir ters ilmeğim var. Bu ters ilmeğimi ters örüyorum. Ardından hemen ipimizin ucunu buraya düğümleyeceğim. Kalbimize kaldığımız yerden devam edeceğiz burada. Şöyle baktığımızda kalbimizde ön yüzde şu an 3. sıramız. Şöyle turuncu ipim ile dolamamı yapıyorum. 5 ilmek dolama yapacağım. Kalbimizde ön yüzde 3. sıramız. Şu 2. dolamam. Şu 3. dolamam. 4. Şu da 5. Bakın 3. sırayı kaldığımız yerden yaptık. Turuncuyu arkada bırakıyorum.
Hemen yanında bir ilmek tersim var. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi artırma yapmıyoruz. 9 ilmek ile kalbimize devam edeceğiz. Arka yüzde yine kalbimizin 4. sırasını yapacağız. Tekrar geri döneceğiz. Ön yüzde 5. sırasını yapacağız. 5 sıradan oluşan bu kalbimizi bu 9 ilmek ile tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın burada kalbimin 5. sırasını tamamladım. Arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde 8. kalbimizi yapacağız hanımlar. 8. kalbin ilk sırasında buradan da artırmaları yapacağız. Burada bakın bilek kenarında, şu kenardan yapmıştık. Burada hemen başta bilek kenarımız kenarda hemen yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. Ardından hemen şu öndeki ilmeğimi kaçırdım. Şöyle bir toplayayım öncelikle. Bugün ilmek kaçıra gidiyorum. Evet, şu ilmeğimi önce şişime bir tutturmam lazım hanımlar, patik sağlam olsun diye. Kenar ilmeğinden sonra öndeki ilmeğimin şu kısmına bakın girerek buradan aldığım ilmeğimi ördüm. İlk artırmamı yaptım. Hemen yanında bir ilmek tersimiz var. Bu ters ilmeği ters örüyoruz. Artırdığımız ilmekler hanımlar yine haroşa olarak örülecek. Ardından 2 ilmek ördükten sonra alttan kahve ipimi alıyorum. Bir diğer kalbime başlıyorum, 8. kalbime. 8. kalbin ilk sırasında sağ kenarda artırmalara başlamıştık. Sol kenarımızda da aynı şekil artırmalarımızı yapıyoruz bilek kenarından. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kalbimizin 2. sırası. Kenardan sonra bir düz. Hemen bir ilmek ters ördükten sonra buraya 3 ilmek dolama yapacağım. Bakın arka yüzde artırma yapmıyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar arkada öreceğim. Geri döndükten sonra ön yüzde artırmamı yapacağım. Şimdi arka yüzdeyim. 2. dolamam ve 3. dolamam. Kahve ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Hemen yanında bir ilmek tersim var, bir ilmek düzüm var. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi hanımlar bakın, kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki ilmeğimin şu haroşalık kısmına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Burada artırmalar bu şekilde yapılıyor. Şimdi de burada 11 ilmeğimiz oldu. Hemen bir ilmek tersimi buraya ördükten sonra kalbimin 3. sırasındayım. Artırmalar böyle yapılacak. Diğer tarafta 15 ilmek olana kadar artırmıştık. Sol kenarımızda da yine sayı aynı olacak. 15 ilmek olana kadar artıracağız. İlmek sayısı 15 olunca artırma yapmayacağız. 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Bakın buraya şu 4. dolamam. Bir ilmek daha dolama yapacağım. 5. Kalbimizin 3. sırası. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bir ters ve kenarıma düz ördüm. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra artırmamızı yapacağız. Kalp şeklimiz aynı şekilde kurulmaya devam edecek. 15 ilmek olana kadar artıracağız. Hanımlar, patiğimizin şu sağ kenarına ben 11 tane kalp yapmıştım. Burada da 15 ilmek olduktan sonra kalplere devam edeceğim. 11 tane kalbim olana kadar sol kenarımı yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenarla aynı şekilde, artık siz kaç tane ne kadar yaptıysanız aynı sayıda bu sol kenarınızda tamamlayın. Gelin hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da yine sağ kenarda olduğu gibi tamamladım. En son kalbimden sonra arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde kesimimi yapıyorum. Tekrar diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum. Patiğimizin kenar bölümlerini böylece tamamlamış olduk hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine aynı şekil kesiyorum. Evet, şimdi patiğimizin kenarını yapacağız. Videonun başında söylemiştim. Bu bölümde misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şişlerle zorlandığım için şöyle yedek şişler kullanacağım. Bu kenarlardan hanımlar ilmekler çıkaracağız. Bakın, kenar ilmek yerlerine girerek sırayla şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde şu burun kısmına kadar ben 38 ilmek çıkarttım. Siz daha küçük yaptıysanız, yani buraya bir kalp eksik yaptıysanız mesela, ilmek sayınız benimkinden az olabilir. Ya da birkaç sıra fazla haroşa sayısı yaptıysanız şu kenara, ilmek sayınız benden birkaç ilmek fazla olabilir. Ama bu sayılarla toplamda buraya kadar 38 ilmek çıkıyor. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim.
38 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Burun kısmına geldim. Patiğimizin burnuna 13 ilmek olarak başlamıştık. 13 ilmek başladığımız yerden yine buradan 13 adet ilmek çıkaracağız. Şu kenarımız biraz sıkı olduğu için çıkaramadım. Bu şekilde burun kısmında yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek hanımlar ilmeklerimizi çıkaracağız. Dediğim gibi 13 ilmek çıkaracağız burun kısmından. 2 oldu. 3, hatta şu ipimizin ucunu da atlatarak götürelim, gizlenmiş olsun. Şu şekilde 4. ilmeğim, tekrar ipimi atlatacağım. 5. Şöyle burun kısmından buradan 13 adet ilmeğimizi çıkaralım, gelelim. 13 ilmek çıkarttım hanımlar. Şimdi de diğer kenarımızdan ilmekler çıkaracağız. Patiğimizin ben diğer kenarına 38 adet ilmek çıkartmıştım. Bu kenardaki ilmek sayısı da aynı olacak. Buradan da yine 38 adet ilmek çıkartacağım. İlmeğin iki kanadına birden girerek böyle ilmekler çıkartmaya devam ediyoruz. Şu burun kısmından kalan ucumuzu da halen gizlemeye devam ediyorum hanımlar. Bakın burada 4 ilmek oldu. Şimdi şu sıra sonuna kadar yine sizler şu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız diğer kenara da aynı sayıda ilmeklerimizi çıkartalım. Ardından buluşalım. 38 adet ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi yine haroşa öreceğiz. Yani düz. Ben düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şöyle hepsini düz öreceğiz. Hanımlar önce şu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi, ardından şu burun kısmındaki ilmekleri, ardından da şu diğer uca kadar olan ilmekleri. Bakın şöyle dolanacağız. Şu uca kadar bu şekilde düz örelim, gelelim. Evet, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin bu kenarında hanımlar, şu kenarında 5 diş haroşamız olana kadar aynı işlemi yapacağız. Şimdi ön yüzde diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Bir diş haroşa da olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş böyle devam edecek. Toplam 5 diş haroşa olacak burada. Patiğimizin bu kenarında 5 diş haroşa olana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin şu kenar bölümünde 5 diş haroşa olana kadar ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabana geçeceğiz hanımlar. Öncelikle burun kısmında 13 ilmeğim var. Bu buruna kadar olan ilmeklerimi normal öreceğim. Bu ilk şişimdeki ilmeklerimi. Bu şekilde. Hanımlar, buruna kadar olan bu ilk şişteki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim hanımlar. Burun kısmındaki 13 ilmeğimi örüyorum yine. 13. ilmeğimi de ördüm. Şimdi şu kenardan diğer şişimizden bir ilmek alarak ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 14 ilmek oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmüyorum. Taban kısmında bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi öreceğiz yine. Bu tabanda şu an 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi de bu diğer şişimden bir ilmek alarak ortaya ekledim. Ortada 15 oldu. Artık 15 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Kesimler başlayacak. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu tabanda 15 ilmeğim var hanımlar. Buradaki ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani bu taban bölümünde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yan şişten de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. İpimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. Sonuncu ilmeği örerken hemen yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine işlem aynı hanımlar. Taban kesimi 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılıyor. Tekrar ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi aldık. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Taban bölümünde yani 14 ilmeğimi örüyorum. Bu 15. ilmeğimi örerken yan taraftan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesim işlemi bu şekilde devam edecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi yine örmeye devam edeceğiz. Kesimleri yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine tabanda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi örerken yanındakini de aldım, ikisini kesiyorum. Bakın burada bir ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada bir kesim yaptım. Şimdi şu son 2 ilmek hariç tabanda son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın tabanda son 3 kaldı. Burada da yine öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini bir örüyorum. Yanlarda birer ilmeğim kaldı. Tekrardan yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra bu defa son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi kestim. Hanımlar, şimdi şu son yandaki bir ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyoruz. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2'yi kesiyorum. Sonuncuyu örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini bir ördüm. Şimdi burada hanımlar bakın 4, 8, 3 de burada 11 ilmek kaldı. 11 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine burada da haroşaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimi aldıktan sonra arka bölüme geçiş yaptık. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 10 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var hemen yanlarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Hemen bu kenarda da bakın. Kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası 11 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz. Ve bakın bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. Burada da yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uca gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. Artık ön yüzdeyim. İlmeklerimizi yine keseceğiz. Patiğimizin örgü bölümünü böylece tamamlamış olduk. İlmeklerimi kesiyorum. Ardından kenar oyamız var hanımlar. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yapacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye, böyle yüksek durmasın kenarımız diye dibine batarak şöyle düzlüyorum burayı. 2 de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hanımlar, hemen bu iplerimizi gizleyeceğim. Ardından kenar oyamıza başlayacağız. Tığlama yöntemiyle. Şöyle arka bölümlere bu iplerimin ucunu gizliyorum. Hani ayağı giydikten sonra hanımlar dışarı çıkmasın bu ipler, yoksa çirkin bir görüntü oluşturur. Patiğimizin içi dışı derli toplu tertemiz olsun. Evet, iplerimizi gizledik hanımlar. Şimdi hemen kenar oyamıza başlayalım. İlk sırada kahve ipimi kullandım hanımlar ben. Öncelikle şöyle kahve ipim ile bir ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Hanımlar, şu bitirdiğimiz yerden, topuğu bitirdiğimiz yerden itibaren şöyle ilmeğimi buraya öncelikle sabitledim. Yapacağım işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. İpimi tığıma doladım. Bu şekilde sık iğne tekniği yapıyoruz. Hanımlar, çok sıkı yapmayalım bunu. Yoksa patik boğazı dar olur. Ayak girmez. Biraz gevşek tutun elinizi. Bakın bu şekilde ipimizi tığımıza doluyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıp bütün ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Hemen şuraya bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hanımlar, bu iplerimizin ucunu da gizleyeceğiz. Ardından kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağız.
İkinci sıramızda da turuncu ipimi kullanacağım. Öncelikle ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Kahve ilmek aralarına girerek. Şimdi turuncu ipimi aldım hanımlar. Yine turuncu ipim ile de önce bir ilmek oluşturacağım şöyle. Hemen şu bitiş yerine girerek hemen şuraya. Turuncu ilmeğimi buraya sabitledim. Şimdi geri geri gideceğim hanımlar. Ters sık iğne yöntemi yapacağım. Bu ters sık iğne yönteminde zorlananlar varsa normal düz sık iğne tekniğiyle de yapabilirler. Şöyle bakın geri geri giderek şöyle ters sık iğne tekniği kullanıyorum. Bakın bir gerideki şöyle sık iğnenin kahve sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne tekniğiyle kenar oyamızın ikinci sırası bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi siz düz olarak da gidebilirsiniz. Şöyle. Yine hanımlar patiğimizin çevresini dolanalım gelelim. Evet hanımlar, bu turuncu ile de kenar oyamı tamamladım. Ardından ipimi kesip arkaya ucunu gizledim. Bakın patiğimiz görüntü itibariyle şöyle hanımlar. Duruşu bu patiğimizin. Böyle haroşa olduğu için buralar gayet esnek, ayağı saran bir modeli oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok güzel, muntazam, hoş bir model oldu. Bakın önden duruşu, tabanımız, topuğumuz. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı, ayağı rahatsız etmiyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.